Bugün sizlerle yeni transferlerle 2026-27 sezonunun Fenerbahçe kadrosunu kurup cezalı maç yapacağız. Dizilişimizi seçerek başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 4-1-2-1-2 geniş dizilişinde kadromuzu kuracağız. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Direkt kalecimizi alarak tam gaz başlayalım o zaman. Kalemize arkadaşlar ne alacağım? Ederson'un bir kartını almış olacağım. Arama dediğimizde ise Ederson'un kartları arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Video dışında tüm kartları hazırladım. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Video içerisinde sorun yaşamayalım diye 116 gen Ederson aldım. Video dışında Turuncu Ali ile birlikte ise 121 genlik kartı kadromuza gelecek. Ben bu transferi eklerken siz de lütfen like'lara basalım, abone olup bildirim açmayı unutmayalım. En az sizlerden 600 like bekliyorum ve 22.000 abonede çok ama çok az kaldı. Abone olun, efsane videoları kaçırmayın. Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş kadroları da gelecek. Onu da bilgisi vereyim. Şimdi sağ bekimize geçiyoruz. Oraya da arkadaşlar ne alacağız? Tabii ki de Semedo'nun bir kartını almış olacağız. Kartlarımız ise gördüğünüz gibi bu şekilde 114 genlik kartını aldım. Semedo'nun turuncu hallerin birlikte ise 119 genlik kartımız sağ bek kısmında oynamış olacak. Bugünkü cezalı maçımızı da bu arada arkadaşlar yenilirsek aranızdan bir kişinin hesabına 200 FC Points yollamış olacağım. Yani hediye vereceğim. Sadece yapmanız gerekenler açıklama ve yorumlara bıraktığım ping düşürme uygulamasını indirin ve yorumlara hesabınızdaki ID yazın. Yani arkadaşlar ayarlara girdiğinizde sağ üstte gördüğünüz gibi UID yazıyor. Yani ID'niz, onu kopyalayın ve yorumlara yazın. Ceza çekersem yani maçımı yenilirsem arkadaşlar çekiliş sitesi hangi ID'yi seçerse o hesaba 200 FC Points yollanacak. Haberiniz olsun. Mert Günok'umuzu alacağız. Günok diyorum. Mert Müldür'ümüzü alacağız sol bek kısmına. Aslında sol bek oyuncusu değil ama sol bek kartları olan Fenerbahçe oyuncuların maalesef iyi kartları olmadığı için Mert Müldür'ü şu anlık sol bekte oynatacağım. Mert Müldür'ün de kartını gördüğünüze göre yedeklere girdik ve buraya da arkadaşlar hemen burayı silelim ve Mert yazalım ve arama dediğimizde ise Mert Müldür'ü ekledik. 85 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi o zaman geçelim sağ stoperimize. Oraya da arkadaşlar tabii ki de uzun zamandır Fenerbahçe forması giyen stoper Şıkkıner'i almış olacağız. Kartlarımız ise gördüğünüz gibi bu şekilde 115 genlik kartımızı aldık. Turuncu ile birlikte ise 120 genlik Şıkkıner kadromuza gelmiş olacak. Fenerbahçe kadromuzu hızlı bir şekilde kurmaya devam ediyoruz. O zaman buraya da Rin yazıyoruz ve ancak bu şekilde Şıkkıner'in kartları çıkabiliyor. Hemen 120 genlik kartını da ekledik ve 4 gen atladık. 89 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi sol stopere bu sezonun yeni transferi Nathan mi? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Nathan yazınca çıkar diye düşünüyorum. Ake alacağız yani kısacası yeni transfer. Fenerbahçe'nin 115 genlik kartı var. Turuncu Ali ile birlikte ise 120 genlik kartını video dışında almış oldum ve şimdi o zaman yeni transferimizi ve defans hattımızı bu şekilde bitirmiş olalım. Hemen buradan Ake'mizi de hızlı bir şekilde ekledik. 5 gen atladık. 94 gen olduk ve Fenerbahçe kadromuzun defans hattı ve kalecisinin kısacası bu şeyde kurmuş oldum. Şimdi orta saha hattına başlayacağız. İlk olarak medyo kısmını almış olalım. Oraya arkadaşlar Guendouzi, Kante ikilisinden birisini alacaktım. İki oyuncunun da kartlarına baktım ama Kante'nin kartı fiyatımız uygun olarak daha yüksek olduğu için Kante'de yana kullandım. 110 genlik kartımızı aldık. 118 gen daha doğrusu. Şimdi o zaman Kante'mizi de defansif orta saha kısmında oynatmış olacağız. Guendouzi'nin en yüksek genliği arkadaşlar kartı var. 110 genlik kartı var. O yüzden Kante alma yanında kullandım. Kante'miz ile birlikte ise 4 gen atladık. 98 gen olmuş oldu gördüğünüz gibi. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Unutmadan, bilmeyenler varsa diye açıklama ve yorumlar bıraktım. Ping düşürme uygulamasını indirirseniz linkten arkadaşlar çekilişe katılıyorum. Yazmayı unutmayın yorumlara. 17 Ağustos'ta bitecek bir yıldız bileti çekilişimiz var. Ona katılmış olacaksınız. Çok kısa bir süre kaldı. Bence katılın diyorum ve şimdi buraya Wood yazıyoruz. Yani arkadaşlar inşallah yanlış yazmamışımdır. Greenwood alacaktık ama yanlış yazdım. R değil arkadaşlar. D yazmam lazımdı. Hemen arama dediğimizde ise Greenwood'un arkadaşlar bildiğiniz gibi bir sorunları vardı. Böyle hapis yatma gibi olaylar vardı bildiğiniz gibi. O olay yaşandıktan sonra Greenwood'un oyundan kartları kalktığı için şu anlık aktif olarak 82 genlik kartı var. Maalesef bu kartı oynatmak zorunda kaldık. Yapacak bir şeyimiz yok. 82 gen Greenwood'un kartını ekleyelim. Maalesef cezalı maçta çok sıkıntı yapacak ama yapacak bir şeyimiz yok. Tek kartı oyuncunun bu arkadaşlar. Çok kötü oluyor ama dediğim gibi yapacak bir şeyimiz yok. Başka seçeneğimiz yok. Greenwood'u da sağ orta saha kısmına ekledik. Bir gen atladık. 99 gen olmuş olduk. Şimdi o zaman sol orta saha kısmına
kısmı yani sol kanat sol açık kısmında oynatacağımız oyuncu Kerem Aktürkoğlu olacak. Arama dediğimizde ise hemen hemen yeni gelen kartı var. Gördüğünüz gibi 116 genlik kartıyla Turuncali ile birlikte 121 genlik kartımızı sol orta saha kısmında oynatacağız. Ama kartımız gördüğünüz gibi sol kanattı. Yani beceri puan basalım ve sol orta saha kısmında da oynayabilen bir hale gelmiş olsun. Hızlı bir şekilde beceri puanlarına hemen hızlı bir şekilde buraya veriyoruz. Bir de şuta verelim. Şutu iyice gelişsin ve sol orta saha ve SNT'de oynayabilen bir karta dönüştü. Kerem'le birlikte ise 104 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi o zaman merkez ofansif orta saha kısmında oynatacağımız oyuncuya geçiyoruz. Oraya da tabii ki de Asensio'nun kartını alacağız. Asensio'nun da kartları bu şekilde 117 genlik Turuncali'ni aldım ama 117 genlik temelinde bir kart olmasına rağmen çok pahalı arkadaşlar. Kartı gereksiz pahalı. Ama bir gün 900 milyon verdim. Normalde 750 milyonu aşmıyordum ama bir transfere verelim dedim bir gün. Transferimizi düşük tutmayalım dedim. Normalde 750 milyonu aşmamaya çalışıyorum. Çünkü bildiğiniz gibi coins kasmak aşırı derecede zor. Keşke kolay olsa rahat rahat coinsleri harcasak ama maalesef öyle bir imkan yok. Dörtgende atladık. 108 gün olduk. Fenerbahçe kadromuzun orta saha kısmı kısacası bu şekilde oldu. Şimdi forvetlerine geçiyoruz ve oraları da yeni transferlerle donatacağız. İlk olarak o zaman sağ santrforumuza Vedat Muriç'i oynatmış olacağız. Hemen arama kısmından Vedat'ın da 116 genlik kartı var. Turuncali ile birlikte ise 121 genlik kartımızı hemen hızlı bir şekilde sağ santrforda oynatmış olacağız. Hızlı bir şekilde buraya da Vedat yazıyoruz ve arama dediğimizde ise Vedat'ı ekledik. 5 gen atladık. 113 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi o zaman geçelim son transfere ve o da yeni transfer Lukaku olacak. Arama dediğimizde ise Lukaku kartları bu şekilde çok fazla kartı var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yüksek geni olarak ama ben fiyatımız uygun sadece bu kartı vardı. Turuncali ile birlikte ise 122 genlik kartımızı kadromuza eklemiş olacağız. Bu arada bu sene Fenerbahçe Süper Lig son haftasına kadar kaçıncı sırada bitirir? Şampiyon olur mu? Yorumlara belirtin. 4 gen atları Lukaku ile birlikte 117 gene kadar ulaşmış oldu. Kadromuz kısacası bu şekilde oldu. Greenwood hariç bence fena bir kadro olmadı. Şimdi bu kadroyla cezalı maç yapacağız. Ama ilk öncelikle beceri ve antrenmanları basmam lazım oyunculara. O sırada da lütfen like'ler basıp kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Cezalı maçta ID'ye 200 FC points olacağım. Ama tabii ki de yorumlara ve açıklama bıraktığım linkler arkadaşlar. Önceden veya şimdi indirirseniz ID'nizi yorumlarda yazın. Çekilişe katılıyorum da yazmayı unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan cezalı maça geçelim. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Bizim kadromuzun son durumu bu şekilde. Karşı tarafın ise kadrosuna baktığımızda bu şekilde bir kadrosu var. Gördüğünüz gibi bakalım bu kadroyu yenebileceğiz mi? Bismillahirrahmanirrahim diyerek cezalı maça başladık. Lukaku şimdi aradan verdiğimi Asensio'ya çok güzel bir pas. Asensio sen müthişsin. Asensio! Oğlum nasıl vurdum be? Çok basabildim galiba. Sağ tarafta Muhammed Salah'la yükleniyorlar. Mert Müldür karşısında bakalım neler yapacaklar. Muhammed Salah Mert alman lazım artık. Orta geldi Şıkkiner Kante. Haydi oğlum kontrata çıkıyoruz. Kerem Aktürkoğlu bıraktı Kante'ye. Kante yapma. Çıkartamadık takımı. Ronaldo da uzaktan denedi ve çok güzel bir gol oldu. Yani Kante ile orada heyecanlandım. Hata yaptım maalesef. Kerem Aktürkoğlu Zambarotto'nun peşinde. Çok hızlı Zambarotto ilerliyor. Mert Müldür de alamayacak gibi. Çalım yedik maalesef. Zambarotto içeriye bir orta ve 2-0. Ronaldo ikinci golünü de buldu ve fark 2'ye çıktı. Maalesef takımımız karşı tarafın kadrosuna göre çok geride kaldı. Modric'ten geliyor ama AK müdahale yapamadı. 3-0. Yapma be. Lezir oluyorum şu anda. Fark 3 ilk yarıda. Maldini tacı kullandı ama nereye? Greenwood verdi pasını şimdi Asensio. Asensio çalımını attı. Lukaku'yu orta çekebilirseydik çok güzeldi. Bizde kaldı ve Asensio yine kaçırdı. Bizde kalsın. Şimdi Bruno içeriye iyi bir pas. Semedo dokunabilecek mi? Ronaldo şut vurdurtmamamız lazım ama Ederson çok iyisi oldu. Hemen çıkardık takımı. Kante, Asensio. Döndük Lukaku'ya. Lukaku tekte Vedat'a. Asensio'ya pardon. Ama orada geçmedi. Asensio çok iyisin. Verdik Lukaku'ya. Lukaku terse. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'den çalım gelmesi lazım. Kerem aradan verdi. Lukaku çaprazdan vurdu ve çok güzel bir gol be. Kaleci hareketlenemedi bile. 3-1 yaptık durumu. Farkı 2'ye çıkardık ama zaman çok az. Lukaku'dan çok sert güzel bir vuruş. Şut ve durum 3-1. Arkadaşlar yine boşluk buldular. AK müdahale yapamadı. Ronaldo'dan çok güzel sert şut ama Ederson'dan da aynı şekilde güzel bir kurtarış gelmişti. Şimdi kaleci Ederson yine aldı. Haydi çıkalım. Direkt çıkalım.
bakalım. Greenwood pasını verdi mi verdi. Semedo tekte bıraktı Kante'ye. Kante sola doğru dönmemiz lazım. Sağ taraf yani sıkıntılı, Greenwood kartı iyi olmadığı için. Asensio çalımını attı. Veremedi pasını ama Kerem'de de kalmadı. McTominay. Aki alman lazım. Aki alamadı. Mert Müldür aldı mı aldı. Çok iyisin. Hayır kaptırmayalım be. Muhammed Salah Trabzonlu arkadaşımız. Trabzonlu kart ve Ronaldo hat-trick yapamadı. Kaleci Ederson yine güzel kurtardı ama galiba offside'dı. Ve maçımız da bu şekilde bitti. Ceza çekiyorum. ID'lerinizi yorumlara belirtin. Ama tabii de linkten uygulama indirenlere ID'sine 200 FC points olacağım. Bir kişiye tabii. O zaman like'lara basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Ekrana 2 video bıraktım. Onları da izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugün bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.